Ben Cihan Gülgün, Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin müdürüyüm. Lisans eğitimimi Kastamonu Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliği alanında tamamladım. Sonrasında yüksek lisans eğitimimi yine Kastamonu Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nda. Yine doktorayı da aynı şekilde kendi alanımla ilgili yine Kastamonu Üniversitesi'nde tamamladım. Doktora mezunuyum. Mesleğe ilk olarak 2012 yılında Sivas'ta başladım. Sivas'ta 2,5 yıl görev yaptıktan sonra tayinle yine tekrar Kastamonu'ya geri döndüm. Daha sonra Kastamonu'daki okulumda da yaklaşık 2,5 yıllık bir aktif öğretmenlik yaptıktan sonra 2017 yılında, Haziran ayında Türkiye'de ilk olarak kurulmaya başlandı ölçme değerlendirme merkezleri ve Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin ilk kurucu ekibinde görev aldım. Yaklaşık 5 yıldır da Kastamonu Ölçme Değerlendirme Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. 6 aydır da kadrolu olarak, müdür olarak görev yapmaktayım. Fen bilgisi dersinin ben her zaman yaparak, yaşayarak, uygulayarak öğrencilere daha iyi aktarıldığını, öğretildiğini ve öğrencilerde kalıcılığın daha yüksek olduğunu hep fark ettim. Tamamen aslında içsel bir motivasyon bu benim için. Alanında sürekli kendimi geliştirmek benim için hep ideal oldu. Hep daha iyisini nasıl yapabilirim? Biraz daha iyisini nasıl yapabilirim? Öğrencilere başarılarını nasıl arttırabilirim? Ya da işte konuları daha güzel kalıcı hale nasıl getirebilirim? Min derdindeydim hep. Dolayısıyla sitemde yaklaşık işte 2014 yılında yani yanlış hatırlamıyorsam ilk sitem Türkiye raporu açıklandığında ben aslında şunu fark ettim. Ben zaten halihazırda görev yaptığım okulda zaten bir sitem öğretmeniymişim. Sadece sonradan ismi konulmuş oldu. Neden? Çünkü biz çocuklarımızda sitem laboratuvarını zaten kurmuşuz. Biz birçok materyalimizi, deneylerimizi, etkinlik düzeneklerimizi hep öğrencilerimizle kendimiz yapıyorduk zaten. Şöyle tamamen yine bunu yani bu konuda yine benim kendi kişisel özelliğimle alakalı. Neyi eleştirdiysem şöyle bir özelliğim var ve hep söylerim etrafımdaki insanlara da. Bir şeyi eleştirme. Eleştirmek yerine elini taşın altına koy. O durumu, o şeyi düzeltebilmek için ne yapabiliyorsan yap. Ondan sonra eleştir. LGS'den önce yani TEOG'dan önce diyelim hatta sınavlarda genelde en çok soru iptalinin olduğu dersler fen bilimleri dersiydi genelde. Ve biz bunu hep eleştiriyorduk. Sonra ne yapabiliriz diye düşündük. İlimizde başvurduk. O zamanlar okuldaydım tabii. Milli Eğitim'e. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan soru hazırlama teknikleri, soru yazma çalışmaları üzerine uzman arkadaşlar, uzman öğretmenler geldi ve biz bu kursa katıldık. Dedik ki kendimizi soru yazma üzerine de geliştirmemiz lazım diye düşündüğümüz için kursa katıldık. Sonrasında kurstaki hocalarımız bizi fark ettiler. Yazmış olduğumuz soruların kurguya dayalı olduğundan hani çok beğendiler, memnun kaldılar. İletişimi sonradan bizimle koparmadılar. Bir de baktık ki bir sonraki sınav dönemine yakın bizden örnek sorular talep etmeye başladılar. Bakanlığın eğitimlerine çağırmaya başladılar. Ve biz de gitgide her eğitimden, her çalıştaydan sonra kendimizi daha da geliştirdiğimizi, daha güzel, daha kaliteli sorular yazdığımızı fark ettik. Dolayısıyla bu alana doğru da bir ilgimiz arttı. Tamamen esnek çalışma yöntemiyle biz devam ediyoruz. Biz iş mantığıyla çalışıyoruz. Mesai mantığıyla değil. Çünkü bizde mesai sınırlaması yok. İş olduğu zaman öğle aralarına da çıkamıyoruz. Hafta sonları veya işte akşamları mesaiye de kalıyoruz. Dolayısıyla iş zamanı iş, rahatlık zamanı rahatlık diyelim. Rutin işlerimiz var. Özellikle bakanlığımızın nişan olarak ulusal ve uluslararası yönetmiş olduğu tüm sınavların organizasyonlarından sorumluyuz bizler. Aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de il genelinde yapmış olduğu her türlü uygulamalar, sınavlar, projelere de destek sunuyoruz. Beni buradaki yapmış olduğum işe bağlayan en önemli faktörlerden biri, ildeki bütün avantajlı olsun, dezavantajlı olsun öğrencilerin hepsine hitap ediyoruz ve onların eğitimlerini bir tık daha ileriye götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, biz bir sınav yaptığımızda özel okul öğrencilerini de bu sınava dahil ediyoruz. İşte en uzak ilçedeki, kırsaldaki, köydeki, mezradaki öğrencilerimize de bu hizmeti sunuyoruz. Zorluklar çok. Yaptığımız iş kolay değil ve çok riskli. Yani sonuçta bir sınav işiyle uğraşıyoruz. Soruların kontrolü, vebali, bütün mesuliyeti bizlerin üzerinde. Yani en ufak gözden kaçırdığımız kültürel olabilir, ekonomik olabilir, işte görsel olabilir, en ufak bir hata tüm ile yayılacağı için sorumluluğu çok büyük. Çünkü bizim gözden kaçırdığımız, yaptığımız bir hata sadece bizi bağlamıyor. Tamamen bir ili, bir il Milli Eğitim Müdürlüğü'nü tüm personelleriyle beraber bağladığımız için işimizin riski büyük. Avantajları neler? Çalışma saatleri, koşulları esnek. Dolayısıyla bu da bana göre bizim burada yaptığımız yani burada çalışmanın vermiş olduğu en önemli avantajlardan biri. Dışarıdan müdahaleye kapalıyız. Şimdiye kadar hiçbir şekilde burada çalışacak kişilerin görevlendirilmesi noktasında bakanlık haricinde asla ve asla müdahaleye kapalı.
Bu da yine buranın en önemli avantajlarından biri. Personel seçiminde özellikle liyakat çok fazla ön planda. Çünkü birinin burada göreve başlayabilmesi için birçok altyapıya, bilgiye, beceriye, donatıya sahip olması lazım. Öbür türlü zaten burada hani çalışma şansı yok. Çünkü yaptığımız iş biraz da teknik boyutu var işin. Bu da bizim için bir avantaj. Yaptığımız iş çok kıymetli, çok riskli. Çünkü buradan hiçbir şekilde dışarıya bilgi, belge sızmaması gerekiyor. Güvenlik bizim için en önemli faktörlerden biri. Dolayısıyla çalışacağımız kişinin öncelikle çok fazla bir şekilde, yani fazla miktarda güvenilir, gelişime açık olmalı. Bu da çok önemli bir kriter, insani bir özellik. Çünkü biz ilk başladığımızda sıfırdan başladık. Hiçbir teknik altyapımız yoktu. Biz kendimizi süreç içinde geliştirdik. Almış olduğumuz eğitimlerle, yaparak, yaşayarak, karşılaştıkça, problemleri çözerek, üstesinden gelerek kendimizi geliştirdik ve donanımlı hallere geldik. Zaten birisi ya da bir öğretmen adayımız ya da bir öğretmenimiz sistem öğretmeni ise bunun zaten farkındadır. O yerinde duramıyordur. Yeniliklere çok açık. Her zaman her şeyi öğrenmeye, kendini geliştirmeye çok odaklı olması lazım. Bu tamamen içsel bir şey. Yani dışarıdan empoze edilebilecek, kazandırılabilecek bir özellik değil. Zaten kişinin nasıl diyeyim hamurunda olması gereken bir duygu. Ve asla bırakmayın. Daima kendinizi geliştirmeye çalışın. Her alanda. Alan sınırlaması da yapmayın. İşte dediğim gibi ölçme alanında olabilir, yönetimsel alanda olabilir, sistem alanında olabilir, projeler alanında olabilir. Evet. Yani yerinizde durmayın. Daima hep bir adım ileri koşun.